Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size yine çok hoş ve çok güzel bir yelek modeliyle geldim. Bakın böyle pomponcukları var. Şöyle badem badem bağcığı var. Ve böyle bakın şu şekilde de çok güzel bir örneği var. Örnek gösterdiğim şekilde yaptığınızda da yumuşacık düşecektir. Şöyle göstereyim. Çok tatlı teyzeleri bu. Birlikte bu yeleğimizi öreceğiz. Yeleğimiz yine her zamanki gibi yakadan başlama ve eteklerinden bitirme. İsterseniz bu örneği aynı şekilde kollarından devam ederek hırkada yapabilirsiniz. Yani tamamen zevkinize göre yelek ya da hırka olarak yapabilirsiniz. Örgümüze, yeleğimize 2 tane ip lazım güzelliklerim. Bir ip şöyle şuraya kadar geldi. Bakın şuralarda bir yere kadar geldi. Bundan sonrasında ikinci ipimi taktım. Yani 2 tane tığ işi örgü yelek yaptığınızda 2 tane ipinizin olması gerekiyor. Bu yeleğin 2,5 milim tığ ile ördüm robasını. Eteklerini de aynı iple tığ ile yaptım. Ama isterseniz bu altta tığ biraz daha kalınlaştırabilirsiniz. Ben olduğunca gevşek örmeye çalıştım ve şu iple ördüm. Bakın polosu Sandy Baby ipiyle ördüm. İp numarasını da eğer almak isterseniz 203 lot 014 diye yazıyor. Örnek bu renge çok güzel yakıştı. Şahane bir örnek oldu. Evet, anlatacaklarım bu kadar şimdilik. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ipimle tığımı birleştirdim. Şöyle ve şimdi zincir çekeceğim. Çok aşırı sıkı da değil, çok gevşek de değil. Bakın şöyle. Rahat bir zincir çekin. 85 tane falan çekin. Fazlasını keser alırız. Mümkün olduğunca bu bölümü atlatmayın. Özellikle ilk 2 sıramızı atlatmayın. Çünkü en zor yerimiz bu 2 sıra. Bu 2 sırayı ayarladıktan sonra örgü kendiliğinden ilerleyip gidecek zaten. Tek hata yapmamanız gereken yer bu başlangıçtaki 2 sıramız. Şöyle bakın, yeteri kadar zincir çekeceğim. Fazla olsun keseceğiz. Çünkü sayıyla işimiz yok, zincir sayısıyla. Şöyle, bu bana yeterli gibi, bakayım. Evet, yeterli. Tığımın üzerine ipimi aldım. 3 zincir bıraktım. 4. zincire batırdım. Ve 2 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Tekrar ip aldım. Sıradaki zincirime ipimi aldım. Buraya 12 tane trabzan yapacağım. Şöyle bakın, her zincire şu baştaki zinciri de sayıdan alacağız. 1 2 3 4 5 6 oldu. 7 8 9 10 11 12. Şimdi bu benim yaptığım yelek 6 aydan 1 yaşa kadar rahatlıkla olur. Eğer ki biraz daha ay eklemek isterseniz 2'şer tane trabzan ekleyeceğiniz her bölüme. Şimdi buraya 12 başladım ya. Mesela böyle 1-1,5 yaşına kadar da rahat rahat bol bol giydireyim derseniz 14 trabzanla başlayacaksınız. 12 ile başladık. 2 tane daha ekleyin ve 14 yapın. 1-2 zincir çektim. Son battığım trabzanımla aynı yere batırdım. Ve başladım şimdi. Burada 14 tane trabzan olacak. 2. Bir 6 ay daha eklemek için 14'ü 16 yapın. Çok sıkı örüyorsanız yine 2'şer sayı ekleyin. Yani şimdi ben gevşek örülmesini istiyorum. Bu tığ işi örgülerin sıkı olmasını istemiyorum. Hani patik örmüyoruz, ayakkabı örmüyoruz. Bu bir yelek, hırka, yumuşacık sarması gerekiyor bebeğimizi. O yüzden gevşek örün.
Şimdi 12 tane trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 zincir ve son trabzanla aynı yere batarak başlayacağım. Burası arkayı ayarlayacağız şimdi. Arkayı da 22 tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. 2 3 şu kenara, sağ kenar var ya şuradaki. Orada bu yaptığım sayılarım yazıyor. Önü kaç yaptım, kolu kaç yaptım, arkayı kaç yaptım. Hepsini orada yazdım. Oradan da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi buraya 22 tane trabzan yapalım. ...22 tane de arka için trabzan yaptım. 1 2 zincir. Şimdi ikinci kolumuzu yapacağız. Son yaptığım trabzanla aynı yere batarak başladım. 14 tane trabzan yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu kolda da yine altay eklemek için 2 tane trabzan ekleyin. Hepsine 2 2. Bu öne 2, kola 2, arkaya 2, bu kola 2 ve şimdi son öndeyiz. 1 2 zincir. Aynı yere son battığım trabzanla aynı yere batırarak 12 tane trabzanımı yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane de ikinci ön için trabzan yaptım ve bakın zincirimin fazlasını nasıl keseceğim. Buradan 1 2 3. zincire tek kanadından makasımı taktım ve kestim. Aldım fazla parçayı. Şöyle elimle burayı sağlamlaştırdım. Ve bu ipi saklayabilirsiniz. Ön tığlamalarını yaparken arada götürebilirsiniz. Saklayın gider o. 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim. Bundan sonraki işlemlerimiz bu yaptığımız 2 zincirlerin içinde 4 tane bu şekilde köşe oluşturduk. Birinci trabzana batırmayacağım çünkü bu zincirim benim birinci trabzanım. İkinciye batırarak 2 zincir olan yere kadar birebir batarak ilerleyeceğim. Hepsine tek tek batacağım. Şöyle. Bak zinciri görene kadar. Evet bakın zincirimi gördüm. Şimdi bu zincirin içine 2 tane trabzan yapalım. Bir tane daha yaptım. 2. 1 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine 2 tane trabzan. 4 tane birden artırmış oldum burada. Öbür 2 zincir yerimde de aynı işlemi yapacağım. Tekrar oraya kadar gideyim, size bir kere daha göstereyim. Ve bundan sonra hep aynısını yapacağız. Sadece zincirlerin içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Toplamda 4 tane artırmış olacağız. Bütün sıra boyunca da 16 tane artırmış olacağız. Her köşede 4 4 artırdığımızda 16 yapıyor. Şöyle bakın. Yine 2 zincirimi geldim gördüm. İçine 2 trabzan. 1 2 1 2 zincir. Aynı yere 2 tane daha. Şöyle bakın 4 tane daha artırmış oldum. Yani bu köşede yaptığımın aynısını buna da yapacağım. Buna da yapacağım. Buna da yapacağım. Ve sıramı tamamlayacağım.
Sona geldiğimde ne demiştik? Bu zincir bizim bir trabzanımız olacak demiştik. Şimdi bu zincirin tepesine batarak bir trabzan yaptım. Bakın şöyle. Bunu her seferinde yapacağız. Burada da yapacağız. Burada da her dönüşte, bitişte bunu yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Ve yine bu trabzanlara birebir batarak 2 zincirimi görene kadar ilerleyeceğim. Ve yine 2 trabzan 2 zincir yaparak aynı işlemi yapacağım. Toplamda 10 sıra öreceğiz böyle. 10 sıra olana kadar aynı şeyleri yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle tekrar göstereyim. 10 sıraya ulaştığımızda gayet güzel bir ölçüye ulaşıyoruz. Hani midi değil de böyle orta boylarda bir iş çıkıyor. Aldım başımı gittim yine. Mesela 6 aylıkken giydirmeye başladığınızda 6-8 aylık 10 aylık bebeklerimize 1 yaşına kadar rahatlıkla oluyor. Şimdi zincirimi geldim gördüm. İçine 2 tane trabzan. 1 2 2 zincir ve aynı yere 2 tane trabzan. Şöyle. Ve yine hepsine birebir batarak öbür köşeye aynı, öbür köşeye aynı olarak ilerleyeceğiz. Ve dediğim gibi toplamda şöyle göstereyim. 10 sıra olana kadar öreceğiz. Bakın. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu ara başlangıcımda ipimi geçirdiğim için buradan bağcığımı. Orası da burada kaldı. 10 sıra. Hadi örelim de gelelim. Ve robamız hazır. Bizim sarı gülümüz çok güzel olacak yine. 10 sıramı ördüm. Ve şimdi ne yapacağım? Örneğimi de zeminini hazırlayacağım. Kolları da ayırıp atacağım oradan. Şimdi bu kenarda bir zincir çektikten sonra hepsine birebir batarak sık iğne yapacağım. Ta ki ilk zincirimi görene kadar. Şöyle. Şimdi buraya kadar sık iğne ile gelelim. Evet, zincirimi gördüm. Şimdi bu zincirimin içine 1 2 tane sık iğne yaptım. Bakın kolu aldım, geldim şöyle. Şimdi bu zincir olan yere bakın kol burada kaldı. Buraya da yine 2 sık iğne yaparak kol ayrımını tamamlamış oldum. Şimdi öbür kolumda da aynı işlemi yapıp sıramı tamamlayacağım. Bunun aynısını öbür kola da yapalım. Sırayı tamamladım, geldim. Bakın bu birinci, bu da ikinci kolumuz böyle oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir zincir çekip örgümüzü çevireceğiz. Hemen ilktekine bakın, şu hemen görünene bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir. Tığımın üzerine ipimi aldım. Burada 5 tane sık iğneyi kullanacağız. 1 2 3 4 5. Birinciye batırdım. İpimi aldım. Uzattım. Bakın. Bu çektiğim zincirin boyu kadar uzattım. Parmağımla tuttum. İkinciyi aldım. Tuttum. Üçüncüyü aldım. Dördüncüyü aldım. Beşinciyi aldım. Bakın. 5 taneden bu şekilde ip çıkarttık. Şöyle tuttum parmağımla hepsini ve burayı çektim. Bağladım. 1 2 zincir attım. Şöyle bir görüntü. Sıradaki sık iğneye batırarak bir sık iğne yaptım. Şurada ben tığımı bir değiştireceğim. Şöyle. 1 2 zincir çektim. Aldım tığımı, ipimi. Bakın yine 5 taneden. Sıradaki sık iğneye batırdım. İpimi uzattım. 1. Sıradakinden 2. Aldım ipimi. 3. Aldım ipimi 4. Aldım ipimi 5 tane.
sık iğneyi kullandım. Hepsini şöyle tuttum parmağımla. Özellikle şu sonu tutun bakın. Şu sonu tutun ve buradan çektim. Bağladım. 1-2 zincir attım. Sıradaki sık iğneye batırarak bir sık iğne yaptım. 1-2 zincir çekip şimdi 5 tane sık iğne sıradakine batırıp aldım, ipimi uzattım. İpimi aldım. 2 3 4 ve 5. Şu sonuncuyu özellikle sağlam tutun. Hepsini birlikte çektim. 1 2 3 zincir çekip bıraktım. Sıradaki sık iğneye batırarak bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir. Bakın şimdi 5 tane yapacağız yine. Birinciye batırdım. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğneyi kullandım. Şöyle tuttum, bakın sıkıca tuttum burayı. Çektim, bırakmadım. 1 2 3 zincir. Sıradaki sık iğneme batırdım. Bakın şöyle ilerliyor. 1 2 zincir. 1 2 3 4 5 tane çıkarttım. Topladım ve 1 2 3 ve sonuncuya batarak sık iğne yaptım. Bakın şu bitiş bizim için, şu önüm buradaki bu tam bu noktadaki bağlantı bizim için önemli. Arkada eğer ilmeğimiz az gelirse bir ayarlama yapacağız. Şimdi buraya kadar arkayı da aynı örneğe yaparak gelelim. Şimdi bakın buraya geldim. Şöyle göstereyim. 1 2, şimdi burada 5 taneyi yapacağım. 1 2 3 4 5. İlginç bir şekilde tam denk geldi. Olur ya denk gelmezse, mesela 6 geldiyse 6 alın burayı. Çünkü bakın bu tarafın sayısı denk gelmişti. Burada da denk geldi. O yüzden eğer ki bir eksik bir fazlanız olursa burada bir ufak bir oyalama yapın buraya. Ve şöyle bakın. Bitiş sık iğnemi tam arkanınkinde bıraktım. Şimdi öne geçtim. Önde sayımız tam denk gelmişti. O yüzden yine aynı şekilde örneklerimi yapa yapa sona gideceğim. 1 2 3. Şunu bırakmayın elinizden. Bak, önemli püf noktası, detayı. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. Şu toplarken şöyle sıkı tutun ki zincirinizde çekin, bırakın. O zaman örnekleriniz üst üste geldikçe kabarık kabarık olacaklar. Ona dikkat edelim. 2 3 4 5. Böyle bakın. 1 2 3. 2 idi pardon. Hızımı alamıyorum bazen sayılarda. 3 4 5. Yani bir eksik bir fazlayı kafanıza takıp örgünüzü sökmeyin. Ayarlayın. 1 2 3 4 5. Bakın benim bir tane fazla geldi burada. Mesela hemen sonuncuya batacağım. Şöyle. Bir zincir çekip geriye çevirdim örgümü. Bu sıramızda yine sık iğnelerden oluşuyor. Birinci sık iğneye bakın, bu son yaptığıma batırıp bir tane yaptım. Bu zincir boşluğunun içine 2 tane. 1 2. Topladığım yerin tepesine 1. Zincir boşluğunun içine 2. Bakın. Sık iğnenin tepesine 1. Zincir boşluğunun içine 1 2. Topladığım yerin tepesine 1. Zincir boşluklarının içine ikişer tane, sık iğne tepesine 1. Topladığım yerin tepesine 1. Toplamda yine altı ve katları olarak ayarlayarak gitmiş oluyoruz burayı şimdi. 2 1. Boşluklara 2,
tepe noktaya 1, boşluğa 2, sık iğne olan yere 1. Bakın böyle. Ve sırayı tamamlayalım. Sona geldim. Bakın topladığım yerin tepesine 1 battım. Burada da bu zincirin içine 2. Bir eksik bir fazla batarsanız örnekleriniz kayacaktır. Sondaki sık iğneye de batırdım. 1, 2, 3. Eğer sıkı çekiyorsanız 4 çekin. Çevirdim örgümü. Bir sırada tam örneklerle, bir sırada yarım örneklerle ilerleyeceğiz. Tığıma ipimi aldım. Bakın burada yarım olarak yapacağız. Sık iğne noktamız topladığımız yerin tepesi. Bakın şöyle. Burayı kaçırmayın. Toplarken burada topladığımızın üzerine bir sık iğne denk geldi. Şimdi ipimi aldım. Sıradakinden ipimi uzattım. 1, sıradakinden 2, sıradakinden 3. Bakın şöyle. Topladım. 1, 2, 3. Yapacağımız sık iğne bu alttaki toplama noktasının üzeri. Şöyle. Bakın. 1, 2 zincir. Şimdi 5 tane. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın. Tuttum. Topladım. Yapacağım sık iğnem bu bir alttaki toplamanın üzeri. Bu da püf noktası. O zaman hiç şaşırmazsınız. Bir sırada tam yapacağız. Bir sırada yarım olarak başlayacağız. Yaparken ki sık iğnelerimiz bir alttaki topladığımızın üzerine denk gelecek. Detayı bu. 1, 2 ve bu sırayı şimdi böyle devam edeceğiz. Bakın şöyle. Ön taraftan da böyle gözüküyor. Evet bakın bitirirken şimdi sıramızın sonuna geldiğimizde 1, 2, 3. 3 ile bitirdim. Topladım. Bağladım. Bakın. Ve buraya bir tane yine tek bir trabzan yaptım. Burası sıramızı bozmayacak. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Ve yapacağım sık iğneyi şu topladığımın tepesine yaparak bakın. Şöyle. Yine iki zincirlerin içine 2 sık iğne. Sık iğnenin tepesine 1. Yani yine aynı 2 1 2 1 gideceğiz. Topladığım yerin tepesine, zincirin içine, sık iğnenin tepesine 1 2 şöyle sayarak yapın. İşinizi garantiye alın. Hem sayı saymak beyine de iyi geliyormuş. Bu arada da beyin terapisi yapmış oluruz. 2 2 1 2 sık iğne tepesi 1. 2 tane zincirlerin içine, bir tane topladığım yerin tepesine. 1 2. Şimdi bundan sonraki başlayacağımız sırayı da tamla başlayacağız. Orayı da bir kere daha göstereyim. Şimdi burayı tamamlayayım ben. Bitişe geldim. Bakın bitişte yine zincirin içine 2 sık iğne, topladığım yerin tepesine bir sık iğne olarak bitirdim. Bu bitişler nasıl başladıysak o şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bir zincir çektim ve çevirdim. Hemen bakın bir sık iğne ile yine başladım. 1 2 zincir. Ne yapacaktık şimdi? Tam örnek 5 tane. 1 2 3 4 5. Bakın şu topladığımız yerin tepesi burada diyor ki dur ben sık iğneyim. 1 2 3. Bakın. Hemen buranın tepesine yaptım. Kırmadım onu. 1 2 zincir. Şimdi 5 tane
Ve böyle bir sırada yarım örnekle başlayacağız. Bir sırada tam örnekle başlayacağız. Ve bir karış boyuna gelene kadar öreceğiz. Çok çiçiş olacak teyzelerim. Evet güzelliklerim. Güzelliğimiz bakın şahane oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Öyle söyleyeyim yani bir yelek bu renkte bu kadar güzel olur. Çok güzel bir düşmesi oldu örneğimin. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kenarlarını tığlayacağım ve daha da güzelleştireceğim yeleğimi. Mükemmel bir yelek. Şimdi bakın örneklerimi yaparak geldim. Şöyle göstereyim. Bakın örneklerimi yaparak geldim. Örneklerimiz arka yüzünden yaptığımızda ön yüze düz düşüyor ya. Yani sık iğne yapacağım sıradayım şu an. Hemen şöyle. Bakın hani burada sık iğne yapıyorduk ya. Şimdi birinciye hemen bir sık iğne yaptım. Tamamen doğaçlama bir kenar yapacağım. Şimdi bu aralardaki çukurlar var ya sık iğne yapmayacağız. Tığımın üzerine ipimi alıp bu ortadaki sık iğneye bakın şu sık iğneye batırdım. Buraya bir tane trabzan yaptım. Yeniden aynı yere bir tane daha trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bakın bunun tepesine batırıp ipimi içinden geçirdim. Birinciye niye yapmadık biz bunu? İkinciye yaptık. Şu birinci trabzandan başlayacağız. 3 zincir ve bakın. Şöyle. Tekrar aynı yere bir trabzan daha. 1, 2, 3. Tepeye 2 dalından batırdım. İpimi içinden geçirdim. Şöyle. Yine aynı yere bir kere daha. 1, 2, 3. Araya batırdım. Şöyle bakın şu şekilde gözükmeleri gerekiyor. 1, 2 zincir çekip bu tepe noktaya örneğimizi topladığımız tepe noktaya batırdım. Şöyle. 1, 2 zincir çektim. Yine sık iğnenin olduğu yere bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tepe noktadan 2 telinden aldım ve içinden geçirdim. Tekrar bir tane daha. 1, 2, 3. Tepe noktadan geçirdim. Bakın. Ve bir tane daha aynı yere 3 tane yapacağım. Ha bunu çoğaltabiliriz de ama boğmak istemiyorum. Şöyle. 1, 2 zincir yaptım. Örnek topladım. Tepe noktaya batırdım. Bakın. Şöyle bakın şu şekilde çıtır çıtır olacak. 1, 2 zincir. Hemen sık iğne olan yere geldim. Bakın. 1, 2, 3. İçinden geçirdim. 3 tane aynı yere batıracağım. Şöyle. 1, 2, 3. Ve şu. 1, 2. Tepe noktaya sık iğne ile bağladım. Bir bak gördünüz mü? Şöyle kibar çıtır çıtır bir örgü oldu. Yalnız ön biyeleri böyle yapmayacağım. Sadece eteğini böyle yapalım. Ön biyelerini farklı yapalım. Şimdi yavaş yavaş burayı tamamlayacağım ben. Şöyle. Dalından da girerek yapabiliriz ama bakın şöyle de yapıyoruz ya. Şimdi burada bu çok açık durur. Bakın bir tane daha yapayım. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Yani onu da göstereyim. Bakın şu şekilde. Yalnız bu biraz açılıyor. Açıldığı için de şunun gibi durmuyor. O yüzden bu şekilde yapalım dedim. Onu da yapabilirsiniz. Bakın böyle kapalı duruyor. Arayı açmadığı için güzel durdu. Şöyle.
1 2. Bakın. Gördünüz mü? Böyle bir daha kibar durdu. Etekleri tamamlayalım. Evet, kenarlar bitti ve bakın güzelliğine güzellik kattı. Şimdi buradan önü yukarıya doğru tığlamaya başlayacağım. Şimdi başladığım noktaya kadar aynı burada yaptığım tığlamayı yaparak geleceğim. Şimdi bakın burayı bağladım ya. Tığımın üzerine ipi aldım. Bağladığım yere bakın 1 2 3 defa sardım. Bir fıstık yapacağım. İpimi topladım ve bakın şöyle. Hemen burada örnek arasına bakın şuraya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ve yine aynı yere bakın sık iğne yaptığım yere 1 2 3 defa sararak bir fıstık yaptım. Topladım, bağladım. Yine bakın uzattım. Şöyle ölçün. Ne gersin ne de bol olsun. 1 2 3 4 zincir. Sık iğne yaptığım yere 1 2 3 fıstığımı topladım, bağladım. Şöyle bir baktım. Şuraya yaparsam olacak. Bakın şöyle. 1 2 3 4 zincir. 3 defa sararak bir fıstık bağladım. Ve bakın. Yok bak mesela bu çok uzak oldu. Bir alttakine şöyle göz kararı ve bakın burayla birleşti ve güzel oldu. 1 2 3 4 1 2 3 yakayı bile bu şekilde tığlayacağım. Şimdi bu önü bitirelim, yakaya kadar gelelim, orada da yine göstereyim ben size. Şöyle. Hadi bakalım. Evet, yakaya kadar geldim. Bakın, bu da böyle. Şimdi yakadayım. İsterseniz yakayı sadece sık iğne yaparak tamamlayabilirsiniz. Böyle her boşluğun içine bakın. Bu şekilde sık iğne yapabilirsiniz. Ama ben örnekli devam edeceğim. Şimdi bakın. Buradan yine aynı bu örneğimi buraya da yapacağım. Şimdi önce fıstığımı yapayım. Şöyle bağladım. Bakın şimdi 1 2 3 trabzan, 3 ile 4 trabzanın bakın ara noktasına. Şuraya. Arada 3 tane trabzan bırakacağız. Boşluğun içine bak fıstığımı yaptım, bağladım. 1 2 3 3 ile 4'ün arası. Arada 3 tane trabzan bıraktım. 4. Böyle. 1 2 3 4. Hemen göstereceğim nasıl durduğunu. Üşenmezseniz yani bu kadar ördük. Şimdi şuradan köşeye geldiğimde de ölçtüm. 1 2 3 4 atladım. Bakın şurayı omuz olan yeri, ayrılan yeri ve bakın burada böyle durdu. Evet, bitti. Bakın şöyle şöyle. Şimdi kollarını isterseniz böyle tığlayın, isterseniz böyle tığlayın. Ama ben bu şekilde şu şekilde tığlayacağım. Eteklerde bu ayrı kalsın. Yani buranın da kendine göre bir havası olsun. Şöyle göstereyim. Kollarında tığlayınca benim yeleğim bitmiş olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örersiniz. Ben şimdi kollarını tığlayacağım. Bağcığını yapacağım. Size bir de değişik bağcık yapma göstereyim yine. Bu da hoşuma gitti. Belki denersiniz. Hani herkes kendine göre bir bağcık yapıyor. Bakın şimdi tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4. Tekrar aldım. 4 zincir çektim. Birinci zincire batırarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir.
4 zincir. Birinci zincire batırarak çift kanadından olmadı, dur şuradan yapalım şöyle. Bir trabzan yaptım. 1 2 3 4. Şöyle bakın. Birinci zincire batırarak şu olacak, şöyle badem badem duracak. Birinci zincirin iki telinden alarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 4. Birinci zincirin iki kanadından aldım. Bir trabzan yaptım. Bakın şöyle. Şu şekilde duran bir bağcık bu. Birinci zinciri çok sıkı çekmeyin. Az önce ben batamadım. Ve bakın birinci zinciri çift kanadından 1 2 3 4. Buradan değil. Şöyle. Evet. Bakın. Bu şekilde de bağcık yapabilirsiniz. Onu da göstereyim dedim. Çünkü çok farklı farklı bağcıklar deniyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak, videolarımı beğenerek, yorum yaparak benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. Abonelikler ücretli değil. Artık bunu herkes biliyor. Ama videolar bildirimleri ilk bana gelsin, ilk ben tıklayayım derseniz abone olup zili de aktif hale getirdiğinizde hemen yeni modelimi, yeni örneğimi, yeni güzelliğimi görebilirsiniz. Desteklerinizi ve ilginizi bekliyorum. Çünkü videolar ilk atıldığında tıklanır ve izlenirse YouTube'da ona göre öneriyor. Yani tamamen sizlerin elinde. Bir 3-5 dakika, yani 5 dakika dursanız videoya faydası oluyor. Gir çıklar yapıldığı zaman YouTube diyor ki beğenilmedi, ben bu videoyu önermiyorum diyor. Ve videolarımız izlenmiyor. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.